arkadaşlar, Hamarat Bebek Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce bere çalışması yapmış olduğum su yolu modelinin şimdi de küçük bir atkı çalışmasını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yarım yumaktan biraz fazla Nako Elite Baby ile hazırladım ve 3,5 numara şiş kullandım arkadaşlar. Arkadan şu şekilde geçirmeli olarak ifade ettiğimiz bir atkı modeli. Arka kısmımız bu şekilde duracak. Ön kısmımız ise gördüğünüz gibi boğaz kısmımızdan bu şekilde durarak kullanabileceğimiz çok şık, hoş bir model. Detaylı yapımına birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi yine su yolu modelimiz için yapmış olduğumuz çalışmamızı atkımıza uygulayacağız ve atkı çalışmamızı da birlikte yapalım sizlerle. İlk etapta şişime 3 ilmek takarak başlıyorum. 3 ilmekten sonra şişimizi düğümlüyoruz. İlk önce haraşalarla başlayacağız ve üç ilmek haroşamı örüyorum. Arkasını dönüyorum örgümün. Baştaki ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek artırıyorum, gizli artırma yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum ve tekrardan gizli artırmamı yapıyorum. 3 ilmeğim 5 ilmeğe çıkmış oldu. Yine son ilmeğimi ördükten sonra örgümün arka tarafında 5 ilmeğimi sadece haroşa tekniği kullanıyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir gizli artırıyorum. Ortada bu kez 3 ilmeğim oluştu. 1, 2, 3 ilmeğimi ördükten sonra yeniden gizli artırmamı yapıyorum. Ve tekrar son ilmeğimi örüyorum. 5 olan ilmeğim 7'ye çıktı. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Ortada 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördükten sonra gizli artırmamı yapıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde artırmalarımıza devam edelim arkadaşlar. Yeterli uzunluğa gelene kadar her seferinde ön yüzden ilk ilmeği aldıktan ve son ilmeği örmeden önce birer tane gizli artırma yaparak devam edeceğiz. Toplamda 31 veya 33 ilmek oluşana kadar ki tek sayı oluşacak. Öreceğim. Kaç ilmek uzunluğuna bakarak sizlerle de paylaşacağım. Toplamda kaç ilmek yaptığımı. Evet, toplamda 33 ilmek oluşturdum şişimde arkadaşlar. Şimdi örgümüzü iki parçaya ayırmamız gerekiyor. Bir ters bir düz örgüsüne başlayacağız. İki parçaya ayırmamız gerekiyor ki aradan tam bir geçiş oluşturabilelim. Bunun için şöyle bir ilmek belirleyici alıyorum. Baştaki kenar ilmeğimi şişime aldım arkadaşlar. İkinci ilmeğimi ilmek belirleyicime örmeden takıyorum. Daha sonra bu ilmeğimi düz olarak kabul ettiğim için bir ters örgü örüyorum. Takip eden ilmeğimi tekrardan şişime aktarıyorum. Bir düz örgümü örüyorum. Takip eden ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Daha sonra bu ilmeklerimi de öreceğim tabi. Bu şekilde bir ters bir düz örgümü burada oluştururken diğer aradaki ilmeklerimi ise örmeden ilmek belirleyicime takıyorum. Bir müddet örmeden bu aşağı kısımda kalacak. Diğer ilmeklerim ise arkadaşlar örerek devam edeceğiz. Daha sonra bunları birleştireceğiz. Her iki ilmeğimizi de birleştirerek devam edeceğiz örgümüze. Ters örgümü ördükten sonra ilmeğimi aldım. Düz örgümü örüyorum tekrardan.
sıradaki ilmeğimi takıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilmeklerimizi ikiye ayırdık. Örmeden aldığım ilmeklerim ilmek belirleyicimde takılı duruyor. Örerek devam ettirdiğim ilmeklerimizi şimdi bir ters bir düz örgümüzle örmeye devam edeceğim. Toplamda 2 parçaya böldük bu ilmeklerimizi, biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, birinci ilmek kısmımı ördüm. Toplamda kaç sıra ördüm? Aradaki şu ters boşluklarımızı sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra örmüş oldum. Şimdi ipimi burada bırakacağım. Tekrardan aşağı kısımdaki ilmek belirleyiciye geçireceğim şişimi. Bu kısmı örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra birleştirmemizi yapacağız. İlk önce ilmeklerimi soldaki şişime taşıyorum. Ayırmış olduğumuz ilmeklerimiz bunlar. Şimdi şu ilk örmüş olduğum kısımdaki ilmeklerimi tutucuma taşıyorum. Şimdi ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Şişimizi boşaltmaya çalışıyorum. Evet. Bunu şimdi taktık. Şişime makasımı alıyorum. Kesiyorum. Kaldığım yerden tekrar öreceğim. Bir ters bir düz örgümle devam edeceğim. Evet, ipimi şuraya takıyorum arkadaşlar. Yeni ilmeklerimin bıraktığım yere ipimi geçirdim. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz bir ters 16 sıra bir düz bir tersimi öreceğim. Daha sonra yine 2 ilmeğimi birleştireceğim. Evet, 16 sırada diğer tarafımızı ördük. Şimdi ilmeklerimi ipim burada kırdığıma göre buradan örgüme başlamam lazım arkadaşlar. Aktarıyorum. İlmek ve tutucumdan çıkarıyorum. Şişimin diğer ucuna. Burası ipim, şurası örgüm. Şimdi ikisini birleştireceğim. Evet, şimdi ilmeklerimi ilk önce arkadaki bir ilmeğimi aldım arkadaşlar. Haroşa tekniğimle örüyorum. Bir önden bir arkadan alarak birleştirme tekniğine giriyorum. Bir öndeki şişimden bir arkadaki şişimden alarak tıpkı ayırt ederken ki ilmeklerimizi ayrı ayrı taktığımız gibi burada da bir önden bir arkadan alarak aynı hizaya tekrar geçiyorum. Örgü tekniğim haroşa. Arkadaki ilmeğimi aldım. Öndeki şişimden alarak ördüm. Arkadakini aldım. Öndekini alarak ördüm. Böylelikle tek şişte toplamış olacağım. Arada bir boşluk oluştu. Burası örgümüzün diğer ucundaki atkımızın geçiş yeri olacak. Evet. Bir önden bir arkadan.
tek şişte toplamış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi haroşalarıma devam ediyorum. Daha sonra model kurulumu yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi atkımız için birleştirmemizi yaptık. Birleştirmemizden sonra toplamda 5 diş kadar haroşalarımı ördüm. Artık model kurulumuna başlamamız gerekiyor. Şimdi baştan 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşamı örüyorum. Aradaki ilmeklerimi son 6 ilmek kalana kadar düz örgü örüyorum. Son 6 ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Üç, 6, 7, son 3 ilmek, 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi de haroşa tekniğimle örüyorum. Örgümün arka tarafına dönüyorum. Başlardan yine 6'şar ilmek haroşalarımı örüyorum. Şimdi burada arkadaşlar tıpkı diğer beremizde ve hırkamızda yapmış olduğumuz çalışmayı yapıyoruz. Örgümün burası arka tarafı. 2 tersle başlıyorum. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz, 3, 6, 2 düzden sonra 1 ters ve 6 ilmek haroşam ile devam ediyorum. Ön yüze döndüm tekrardan. Kenar patımı örüyorum. Bu 6'şar ilmek patlar kenarlarda değişmeyecek arkadaşlar. Örgümüz bitene kadar haroşa. Şimdi burada kesme işlemlerine başlamamız gerekiyor. Model çalışmasını yapacağız aynı zamanda arkadaşlar. Şimdi bir düzümü ördükten sonra 2 tersimi örüyorum, doluyorum, düzümü kesiyorum. 2 tersimi örüyorum, doluyorum, 2 düzümü birlikte alıyorum. 2 tersimi örüyorum, doladım, 2 düzümü birlikte alarak kestim. 2 ters, dola, 2 düzü birlikte al. 2 ters, dola, 2 düzü birlikte al ve geriye kalan 6 ilmek haroşam kenarladım. Bu birinci model sıramdı. Arka tarafa dönüyorum. Kenar patımı 6 ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 2 ters 2 düz olarak devam ediyorum. En son 2 düz, 1 ters ve kenar ilmeklerim de dahil 6 haroşa ile sıramı tamamladım. İkinci model sırama başlıyorum. Haroşamı örüyorum. Kenar patım için. Yine bir düzümü, 2 tersimi örüyorum arkadaşlar. Bu kez 2 düzümü kesiyorum, doluyorum. 2 ters. İlk önce kesiyorum, doluyorum, 2 ters. İlk önce kesiyorum, doladım, 2 ters. Kestim, doladım, 2 ters. Kestim, doladım. Doladıktan sonra arkadaşlar 6 haroşa. Bu da modelimin ikinci sıraydı. İlk önce birinci sırayı, sonra ikinci sırayı çalışarak devam edeceğiz örgümüzde arkadaşlar. Bu değişmeyecek. Şimdi 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz devam ediyorum. Birinci sırayla yapmış olduğum işlemin aynısını tekrar yapıyorum. Daha sonra ikinci
sıradaki işlemimi yapacağım ve bu örüntüm bu şekilde devam edecek. Evet örgü severler, atkımızı tamamen su yolu modelimizden oluşturduk. Toplamda kaç santim ördüm? Modelimizi kaç kez çalıştım? Bunların bilgisini vereyim arkadaşlar. Sadece modelimizin uzunluğu 23 santim. Şuradaki haroşamla itibaren diğer 5 sıradan oluşacak haroşamı da sayıyorum. 29 santim. Şimdi gene şu çalışmanın bitimini yapacağız arkadaşlar. Ortalama bu çalışmamızda 11 santim olduğuna göre 11 sağda 11 solda 22 santim daha örmüş olacağız örgümüzü. Şimdi 5 diş haroşamı ördüm. Toplamda kaç model çalıştım? Şu ajurlarla da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 model çalışmışım. İstiyorsanız daha uzun olmasını istiyorsanız, yaş grubunuz büyükse bunu 20-25'e kadar da çıkarabilirsiniz tabii ki. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 düz 2 ters, yani 2 ilmeği birlikte alarak düz örüyorum, 2 ilmeği birlikte alarak ters örüyorum. Düz ters, düz ters, düz ters, düz ters, düz ters, düz ters, düz ters ve kenar ilmeği. Şimdi bir ters bir düz ilmek olarak ilmeğimizin gelişine göre örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakıyorum, en son ilmeğim düz denk gelmiş. Bir düz bir ters, bir düz bir ters, bir düz bir ters, bir düz bir ters şeklinde. Tıpkı şuradaki gibi arkadaşlar, bu uzunluğun içerisinden geçecek gibi. Şurasını 16 sıra saymıştık. 14 sıra örmemiz yeterli. İçinden geçmesi gerekiyor çünkü. Gidiş 1 dönüş 2 olarak sayacağız. Evet, bir ters bir düz örgümüzü ördük arkadaşlar. Başlangıç ilmeğimiz 33 ilmekti. Şimdi 33 ilmeğe tekrar taşıyacağız. Bunun için kenar ilmeğimi alıyorum. Bir kez gizli artırma yapıyorum. 2 oldu. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Dördüncüsüne bir gizli artırma yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Evet, şu an şişimi 33 ilmeğe tamamladım. Bu 33 ilmeğimi haroşa tekniğimle örmeye başlıyorum.
Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haroşa tekniğimizde örerek bir sıra haroşa oluşturduk. Baştaki ilmeğimi alıyorum. Takip eden ilk ilmeğimi birlikte kesiyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar haroşa tekniğimle örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak yeniden kesiyorum. Son ilmeğimi de alıyorum. Arka tarafta sadece haroşalarımı örmeye devam edeceğim. Her ön yüzde bu işlemi ilmeklerim bitene kadar yapmaya devam edeceğim. Son 3 ilmeğim kaldığında bunu da nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım ve böylelikle atkımızın da sonuna ulaşmış olacağız. Şimdi son 5 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Son 5 ilmeğimizi nasıl kesiyoruz? İlk ilmeğimi aldıktan sonra ortadaki 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İpimin katını açıldı, onu düzeltmek istiyorum. Ve son ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka taraftan yine haroşalarımı örüyorum. Ön yüze dönüyorum. Artık uç kısmını oluşturacağız. Uç kısmı için son 2 ilmeğimi alıyorum. Arkadaki ilmeği de üzerinden atlatıyorum. Gördüğünüz gibi keserek bütün sıramı bitirmiş oldum. Şimdi bu iplerimizi gizleme çalışması yapalım. Şöyle katlayarak gösterelim. Son bitmiş halini de. Evet, atkımızı da bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. İp gizlemelerini de yapacağız. Arka kısmımız da böyle. Tam 1 yaş bebeklerimiz için uygun bir çalışma oldu. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.